Farkında mısınız? Dünyada bazı değerler kökten değişti. Ve bunların en başında ise insan hayatı denilen kavram var. Milyonlarca insanın hayatı doğumundan ölümüne, bir kredi başvurusuna, yakalanma ihtimali olan bir hastalıktan hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasına kadar artık devasa bir simülasyonun içinde sadece birer veri noktası. Ve bu veri şu an için dünyadaki en değerli hazinelerden birisi. Çünkü bu veriyi kontrol edebilen, kelimenin tam anlamıyla sizi de kontrol edebiliyor. Yak canım, sonuçta benim özgür iradem var. Hareketlerimin ve kararlarımın kontrolü bende diyorsanız bu video biraz canınızı sıkacak. Ama gözlerinizi de acı bir gerçeğe açacak. Adını meşhur Yüzüklerin Efendisi romanındaki en gizemli ve en kuvvetli nesnelerden birisinden alan bir sistem şu an sizin yaptığınız her şeyi, bunu da kelime oyunu olsun diye demedim, gerçekten her şeyi analiz etmek için kullanıyor. Ve sizi sürekli izliyor. Tıpkı kitaptaki hali gibi. Ve işin daha kötüsü, Frodo ve Sam'in aksine sizin gerçek hayatta ondan kaçmanız artık imkansız. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Sene 1954, edebiyat dünyasının en başarılı yazarlarından olan J.R.R. Tolkien'in meşhur Yüzüklerin Efendisi serisinin parçası olan İki Kule romanında karşımıza son derece gizemli ve kökenleri karanlık efsanelere dayanan bir nesne çıkar. Büyük elf ustası Feanor'un yarattığı Palantir denilen küreler. Palantir'in anlamı uzaktan görenler demek. Bu aklınızda tutmanızı istediğim ilk detay. Aklınızda tutmanızı istediğim ikinci detay ise şu. Palantirler her ne kadar ilk başta iyilik için tasarlanmış olsalar da kötü varlık Sauron tarafından kirletilirler ve bilgi için yaratılan bu araçlar birer aldatma, korku ve gözetleme mekanizmasına dönüşürler. Şimdi videoyu Yüzüklerin Efendisi kitap incelemesi olsun diye yapmadım. Ama size daha önce onlarca videomda dediğim gibi insanlık tarihinde semboller sandığımızdan çok daha önemli bir yer tutar. Bu kimi zaman bir inancı temsil eder, kimi zaman bir misyonu, kimi zaman da bir düşünceyi ve emin olun pek çok firma ve örgüt bunu çok titiz bir şekilde kullanır. Buna ben bile dahilim. Kanalın logosunu yıllar önce sadece değişik bir görsel olsun diye seçmedim. Onun da bir anlamı var. İşte bu tarz sembollere önem veren kişilerden biri de Silikon Vadisi'nin karanlık prensi olarak bilinen Peter Thiel. Kendisi Tolkien'in eserlerine duyduğu derin hayranlıktan ötürü şirketin adını Palantir olarak seçer. Ve biraz önce de size dediğim gibi bunu laf olsun diye seçmez. Tam olarak amacını yerine getirdiği için seçer. Ve muhtemelen şu an dünya üzerindeki en tehlikeli sistemlerden birinin temelleri atılır. Palantir'in ve onun karanlık amacının arkasında yatan motivasyonu tam olarak anlamak için küçük bir zaman yolculuğu yapmamız lazım. Hem de dünyayı yönetiyor denilen güçlerin en büyük dönüşümü yaptıkları yıllara doğru. 2001 yılının Eylül ayındayız. Ve hepinizin bildiği üzere bu ay yaşanacak bir olay sonrası Dünya İkiz Kulelerin yıkılması ile tamamen değişecek. İşte bu saldırı sonrası size bir önceki Illuminati kartları videomda bahsettiğim gibi Amerikan halkından aldığı sonsuz destek ile ABD'yi kontrol edenler istedikleri yasaları ve sistemleri hayatımıza sokmaya başlarlar. Ve bunlardan birisi de Total Information Awareness projesi denilen terörle mücadele adına tüm vatandaşların e-postalarını, kredi kartı harcamalarını, telefon görüşmelerini, kısaca her türlü dijital izini tek bir devasa veri tabanında birleştiren projeydi. Bunu küçük bir ülke bazlı proje olarak düşünmeyin. CIA, FBI, NSA, Amerikan Ordu İstihbaratı, tüm telekom, banka, havayolu, sağlık, hazine ve daha onlarca kritik kurum ellerindeki bütün veriyi bu çatı projeye aktarıyorlardı. Ve tabii ki bu aslında skandal bir karar. Mutlak şekilde insanların gözetlenmesinden bahsediyoruz. Ve doğal olarak halen yozlaşmamış bazı savcılar ve hakimler sayesinde proje mahkemeye insan hakları ihlali olarak sunuldu. Ve anayasaya ters olduğu için hükümetin bu projeyi sonlandırması talep edildi. Nitekim proje de sonlandı. Ancak yasalar devleti kısıtladığı kadar özel şirketleri kısıtlamıyor. Ve ne tesadüftür, 2003 yılında mahkeme projeyi iptal ettiği an ortaya biraz önce bahsettiğim karanlık prens Peter Thiel'in kurduğu Palantir çıkıyor. Ve bir kez daha ne hikmetse daha adamın ofisinin boyanması bitmeden CIA'in yatırım kolu olan In-Q-Tel adlı sermayeden şirkete milyonlarca dolar akmaya başlıyor. Böylece de Palantir bir anda devlet desteğiyle büyümeye başlıyor. Konu birazdan çok daha karanlık yerlere doğru ilerleyecek. Ama size dünyanın düzeni hakkında küçük birkaç bilgi vermek istiyorum. Yönetimdeki gerçek elitler kendilerini ifşa edecek girişimlerde bulunmazlar. Bunun için genelde paravan tipler ve şirketler kullanırlar.
Mesela BlackRock'ın kurucusu Larry Fink, eline attığı her işi batırmış, kağıt üzerinde güvenilmez, iş bilmez bir adam. Ama nasıl oluyorsa bir anda dünyanın en gelişmiş sistemlerine sahip BlackRock'ı kurdu diye bize sunuluyor. Ve bugün o firma dünya finans ve emlak piyasasını kontrol ediyor. İşte Palantir'in kurucusu Peter Thiel da böyle bir tip. Kendisinin hakkını yemeyelim. Stanford Üniversitesi'nden mezun olmuş son derece parlak bir kişi. Ama sadece parlak bir maşa. Neden mi? PayPal'i hepiniz biliyorsunuzdur. Dünyadaki ilk dijital ödeme alma ve para transfer sistemlerinden birisi. Bize medyada PayPal'in hikayesi hep bir avuç gencin ellerindeki çok küçük paralarla azimle çalışıp bir anda dünyanın ilk ve en büyük online ödeme ve para transfer sistemini kurdukları anlatılır. Anlatılmayan ise şudur. Amerika parasal konularda bu dünyadaki en katı gözetime ve kısıtlamalara sahip ülke. Ve PayPal gibi sanki normal kullanıcıya özgürlük veren bir nevi merkeziyetsiz bir sistemin o ülkede devletin izni olmadan kurulamayacağı, hatta fikrinin bile yürütülemeyeceği gerçeği. O zamanlar insanlar bunu özgür ödeme ve para transfer metodu olarak görüyorlardı. Ama aslında PayPal, devletin kayıt dışı online transferleri takip edip fişlemek için geliştirdiği ve yine vitrinine 3-5 parlak tipi koyduğu bir girişimdi. Günümüzde PayPal'in kurucuları dünyada PayPal mafyası olarak biliniyorlar. Ve aralarında Palantir'in kurucusu Peter Thiel gibi, Tesla'nın kurucusu ve Twitter'ın sahibi Elon Musk gibi, YouTube'u kuran Steve Chen gibi dünyanın en büyük girişim fonlarından birini yöneten Roelof Botha gibi kişiler PayPal'i kurdular. Ve dikkat edin, bu adamlar halen dünyanın kilit teknolojik sektörlerinde ve firmalarında görev yapıyorlar. Ve bu firmalar dünyadaki pek çok veri akışının kalbinde olan firmalar. Sizce bir tesadüf mü? Unutmayın, tesadüf diye bir şey yoktur. Devam edelim. Palantir daha ilk kurulduğu yıllarda Amerika'nın en kilit kurumlarının verilerini kategorize edip anlamlandırmak için çalışmalara başlasa da ortada çok büyük bir sorun vardı. Gelen veri o kadar anormal derecede büyüktü ki insan zekasının bunu kategorize etmesi ya da anlamlandırması imkansızdı. Ta ki insanlardan daha zeki bir sistem tasarlanana kadar. Biz yapay zekayı bir nevi 2020 yılında ChatGPT ile hayatımıza girince tanıdık. Elimizin altına sunulmuş devasa bir güç. Peki kendinize hiç şunu sordunuz mu? Bizler gibi sivil kullanıcıya bile aylık sadece $20 bu denli büyük bir güç veriliyorsa, hükümetin elinde nasıl bir güç, ne zamandır var da bizim haberimiz bile yok. İşte bunun cevabı da Palantir'in 2008 yılında geliştirdiği Gotham denilen sistem. Gotham ilk kurulduğunda malum teknolojinin de günümüze nazaran sunduğu kısıtlı imkanlar dahilinde kurumlar arası gelen devasa veriyi dijitalleştirip kategorize etmek için kullanılıyordu. Ve insanların yapamayacağı bir iş yükünü sırtlamaya başlamıştı. Ancak aradan yıllar geçip hem veri büyüdükçe hem de bizim bilmediğimiz AI teknolojisi geliştikçe işin rengi değişti. Ve Gotham bu dünyadaki en tehlikeli dijital varlıklardan birisi haline gelmeye başladı. Birkaç gerçek hayat örneği vermek istiyorum. Edward Snowden'in ifşa ettiği NSA'in XK-Score sistemi sizin internet üzerinde yaptığınız her hareketi kayıt altına alan bir sistem. Hangi siteye girdiniz, orada ne kadar kaldınız, sonrasında hangi sitelere baktınız gibi tüm dijital ayak izleriniz Gotham'a sunulur. Ve bu karanlık yapay zeka sizin dijital ayak izlerinizi bir profil haline getirip Palantir'e iletir. Yerel polis ve FBI'nin sağladığı verileri analiz eden Gotham sistemi sizin suç geçmişinizi, suça yatkınlık potansiyelinizi, yaşınızı, ırkınızı, arkadaş ortamınızı analiz ederek olası suç işleme potansiyelinizi hesaplar. Ve yeri geldiğinde sizi hiçbir şey yapmasanız bile gözetim sistemine sokarak fişler ve takip alır. Bu sistem 2018 yılında basına sızdığında Amerika'da büyük olay oldu ama kimse tepkileri sallamadı. Bunlar bile kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama durun. Çünkü 2020 sonrası yapay zeka çağı ile Palantir artık bambaşka bir seviyeye ulaşmış durumda. Hani George Orwell'in meşhur 1984 kitabında büyük abi denilen kavram vardı ya, her şeyi izleyen, her şeyi duyan ve her şeyi kontrol eden güç, işte o artık gerçekten mevcut. Üstelik şimdi muhtemelen insanlardan bile daha zeki. Nasıl mı? Anlatayım. Çok gelişmiş bir yapay zeka ile donatılan Gotham, günümüzde sadece verileri kategorize etmek için kullanılmıyor. Aynı zamanda bu verilerden anlam çıkarıp, şimdi buraya dikkat, karar vermek için de kullanılıyor. Mesela Afganistan, Irak ve diğer Orta Doğu operasyonlarında Palantir, gözlem dronları ve uydulardan gelen verileri analiz edip, orada takip edilen insanların davranış kalıpları ile birleştirerek yol kenarına saklanan bombaları önceden tahmin etmek için kullanıldı.
Fişlenen kişilerin çevrelerinin analizlerini de yaptığı için muhtemel saldırganların daha örgüte bile alınmadan yok edilmesi için de kullanılıyor. Hani Trump Yemen'de bir düğün kutlaması yapan topluluğun bombalanması emrini vermişti ya, hatırlayın. İşte orada olay, ben bu adama suikast yaparsam onu tanıyan kimler bana daha sonrasında tepki olarak düşman olur analizi sonucu toplu infazdan ibaretti. Bunların dışında Palantir'in tüm dijital ayak izi ve istihbarat verilerine anında erişimi olduğu ve onları analiz edebildiği için İsrail İran'ı vururken gördünüz. Adamların oturduğu binanın yatak odasına kadar füzeleri gönderebildiler. Elinizde bunlardan biri, kolunuzda bunlardan biri ya da evinizde bu adamların çiplerini içeren herhangi bir cihaz varsa Palantir'e yakalandınız demektir. Abartıyorum sananlar varsa sadece şu küçücük örneği vermek istiyorum. 2008 sonrası üretilen tüm Intel ve 2013 sonrası üretilen tüm AMD çiplerinde Management Engine denilen bir alt özellik var. Bu küçük mikro işlemci sizden tamamen bağımsız çalışan ve istediğiniz kadar firewall, koruma bile yükleseniz donanım seviyesinde olduğu için ağ trafiğinizi izleyip kayıt altına alıp sonra da dolaylı olarak Palantir'in hizmetine sunan bir sistem. Bakın bu sadece ana çip örneğiydi. Kablosuz iletişim çiplerinden filan bahsetmek bile istemiyorum, iyice paranoyak olursunuz. Zaten tam da bu yüzden şu an ülkeler hızlıca kendi çiplerini üretmek için yarışıyorlar. Ama ABD bu konuda suyun başını ne yazık ki çoktan tuttu bile. Palantir'in gücü günümüzde sadece istihbarat ya da savaş için kullanılmıyor. Aslında en başından beri kontrol etmek istediği kesim üzerinde de mutlak bir güce kavuşma yolunda ilerliyor. Yani bizim üzerimizde. Videonun başında hepimizin dijital bir izimiz olduğundan bahsetmiştim. Ya kahvedeki Hasan amcanın izini bilse ne olur, bilmese ne olur diyenler olabilir. Ama durum öyle değil. Toplum aslında kilit durumlarda bütünleşik hareket eden bir yapıdır. Ve bu yapıyı yönlendirebilenler dünyayı da yönetirler. Palantir, internette sizin neler yaptığınızı, sağlık durumunuzu, kişisel zevklerinizi, dinlediğiniz müzik tarzlarını, hatta sipariş ettiğiniz yemekleri bile analiz edip sizin bir profilinizi çıkarabilir. Bu profilinize sahip olan bir güç size zevklerinize göre reklamlar gösterip aklınızda bile olmayan ürünleri almanızı teşvik edebilir. Bu yine işin masum kısmı. İşin karanlık kısmına girdiğimizde Palantir kendi dijital ikizini operasyonlar için üretebilen bir yapay zeka. Bu şu demek. Sistem o kadar güçlü bir dijital analiz gücüne sahip ki sanal ortamda bir Türkiye yaratıp içine şehrinden köyüne kadar analiz edip profilini çıkardığı sanal bizleri birebir özelliklerimizi kopyalayarak koyabiliyor ve başlıyor çeşitli senaryolar ile deneme yanılma yapmaya. Mesela dijital Türkiye'de bir ekonomik kriz tetikleyip halkın vereceği tepkiye bakıyor. Hem de en tepedekinden köydeki Hasan amcaya kadar. Sonuçta hepimizin verilerine ne yazık ki sahip. Sonra bakıyor bu ülkeye saldırılsa ne olur? İklim bozulsa ne olur filan derken belki binlerce olası çapraz senaryoyu dijital Türkiye'de deniyor. Ve kontroldeki güçlerin istediği sonuç neyse onun nasıl olacağını buluyor. Bundan sonra da geriye ne kalıyor? Tabii ki doğru zamanda doğru hamleleri yaparak gerçek Türkiye ya da Almanya ya da Fransa üzerinde operasyonu başlatıyorlar. Şimdi videonun en başında Palantir taşları Sauron'un karanlık iradesiyle nasıl bir kontrol ve korku gücüne dönüşüyor lafımı unutmayın dememin nedenini anladınız mı? Bakın bunu sadece devlet bazında düşünmeyin. Bir şirketsiniz ve rakibiniz Palantir sistemden yapay zeka almış. Sizin dijital profilinizi çıkarmış ve yok olmanız için binlerce senaryoyu yürütmüş. İçinden başarılı olanı da gerçek hayatta faaliyete geçirip sizi haberiniz bile olmadan dolaylı saldırılar ve ne yazık ki günümüzün en büyük infaz gücü olan sosyal medyayı kullanarak batırmış. PayPal mafyasını hatırlayın. Adamlar sosyal medyada ve finans sisteminde kontrol sahibi insanlar. Peki onları kontrol edenin de kim olduğunu artık bildiğimize göre durduk yere birisi hakkında Twitter üzerinde bir karalama ve linç kampanyası başlayınca sizce bu Elon Musk denilen dengesiz tipin mi yaptığı bir şey yoksa başından beri onları buralara getiren gizli devletlerin mi yaptığı bir şey? Bundan sonra olaylara bence böyle bakın. Yine abarttığımı düşünenler olabilir. Çünkü cidden sert ve endişe verici konular. O yüzden bir kez daha bazı gerçek olaylar ile örneklendirmek istiyorum. 2018'de patlak veren Cambridge Analytica skandalı, modern çağın en çarpıcı veri manipülasyon örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Şirket, Facebook üzerinden 50 milyon kullanıcının verisini izinsiz şekilde toplayıp işledi. Bu veriler kişilerin siyasi eğilimlerini ve psikolojik profillerini ortaya çıkarmak için kullanıldı. Ve 2016'da Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde seçmenlerin algısını değiştirmeye yönelik son derece sofistike reklam kampanyalarında devreye sokuldu.
Yani milyonlarca insan sandık başına giderken aslında kendi özgür tercihlerini değil, yapay zeka algoritmalarıyla kurgulanmış bir propaganda sürecinin sonucunu yaşıyordu. Peki o 50 milyon kişinin verisini işleyip karşılarına onları manipüle edecek her türlü reklamı ve içeriği çıkaran kimdi dersiniz? Palantir. Ve bu olay sayesinde neredeyse hiç hesapta yokken Trump başkan seçildi. Biraz daha karanlık örneklere gidelim. Facebook'un 2014 yılında yaptığı etik dışı bir deney var. Şirket yaklaşık 689 bin kullanıcının ana sayfasındaki gönderileri gizlice manipüle ederek onların duygusal durumlarını değiştirmeyi başardı. Bir gruba olumlu içerikleri filtreleyip daha negatif gönderiler gösterildiğinde o grubun kendi paylaşımlarının da daha karamsar hale geldiği, tersi yapıldığında ise kullanıcıların daha pozitif paylaşımlar yaptığı gözlemlendi. Bu duygusal bulaşma deneyi sosyal medya algoritmalarının insanların ruh halini ve dolayısıyla düşünce biçimini etkileyebileceğinin canlı bir kanıtıydı. Deney kamuoyuna sızınca doğal olarak büyük bir tepki doğdu ve insanlar şu soruları sormaya başladılar. CIA bu yöntem sayesinde Facebook'a baskı yaparak Sudan'da devrim kıvılcımı çaktırabilir mi? Mark Zuckerberg seçimlere müdahale etmek istese algoritmayı kullanarak bunu yapabilir mi? Ki yaptı. Cevap net bir şekilde belli. Ama bir örnek daha vermek istiyorum. 2019'da Çin'de Li Bicheng adlı bir araştırmacı AI kullanarak gerçekçi görünen sahte sosyal medya profilleri üretip bunlarla toplumun görüşlerini küçük dozlarda eğip bükebilecek bir sistem geliştirdi. İlk etapta bu hayalet hesaplar normalde gerçek insanlar gibi gündelik şeyler paylaşıp güven kazanıyorlardı. Kritik anlarda ise fark ettirmeden propaganda yapacaklardı. Yani artık sadece mevcut içerikleri seçmek değil, baştan sahte içerik ve kişiler yaratıp gerçeğin akışına karıştırmak da mümkün hale geliyor. Nitekim günümüzde Palantir gibi ve onun benzeri gelişmiş yapay zekalar sayesinde gerçek ile kurguyu ayırt etmek giderek zorlaşırken kötü niyetli aktörler herkesin gerçek sandığı yalan dünyalar inşa edebilir ve dünyanın en büyük manipülatörlerinden birisinin sahibi olduğu X platformunda yapay zeka troller karanlık amaçlar için kullanılabilir. Bizim ülkede de Twitter malum troll yuvası. İşin komiği ise ağzından belirli tiplerin adını düşürmeyen bu troll hesaplara canla başla cevap vermeye çalışan insanların da olması. Aranızda farkında olmadan bunu yapan varsa lütfen yapmayın. Karşınızdaki bir insan bile değil, sanal bir karaktere küfrediyorsunuz ve kendi canınızı sıkıyorsunuz sadece. Peki bu yolun sonu nereye varacak? Bu nasıl bir cendere diye soranlarınız varsa aslında sorunun cevabı basit. Mutlak bir toplum kontrolüne varacak. Mutlak toplum kontrolü der demez herkesin aklına çok karanlık ve yıkım dolu bir sistem geliyor. Halbuki gerçekte olaylar pek de öyle işlemez. Çünkü insan doğası bu tarz bir baskıya anında sert şekilde tepki verir ve kaos çıkar. Bu sebepten sistemi kuranlar bir kez daha Palantir gibi duygusal analiz bile yapabilen AI'lar sayesinde sizi kendilerine kışkırtmadan yönlendirmeyi sağlıyorlar. Baktılar toplum bir şeylerin farkına mı varıyor? Hop, bir ekonomik kriz. Küçük bölgesel çatışmalar ya da siyasi çalkantılar ile anında yeni gündem yaratılıp servis edilip dikkatler dağıtılıyor. İşte yapay zekanın karanlık yanında ne yazık ki bu. Bence yapay zeka insanlığın en büyük kurtuluş umudu. Ama ne yazık ki şeytanın bile aklına gelmeyecek kapasitesiyle insan onu da kendi emellerine şimdilik alet edebiliyor. Ve ortaya güya demokrasi sevdalısı bir gencin kurduğu söylenen Palantir gibi akla hayale gelmeyecek bir kontrol ve manipülasyon sistemi çıkıyor. Bu kadar devasa bir manipülasyon gücünün karşısında kendinizi küçük ve güçsüz hissediyorsanız bence öyle hissetmeyin. Şimdi burada çıkıp birlikte sistemi yeneriz, kahrolsun Palantir diye naralar atıp sizi gaza getirmeyeceğim. Ama bu sistemden uzak durabilirsiniz veya bu sistemden çıkabilirsiniz. Her akşam X'e girip trend topiklerde canınız sıkıla sıkıla dolaşacağınıza hesabınızı kapatın gitsin. Gündemi takip etmek başka bir şey, sahte gündemlerde ya da dünyada tek bir güzel şey yokmuş gibi size sunulan gündemlerde kaybolup sağlığınızdan olmak ve nefretle dolmak ayrı bir şey. Şu hayata bir kez geldiniz ve dünya kimseyi beklemeden değişiyor. Herkes yanmış orman mı paylaşıyor? Sen de ağaç dikip onu paylaş. Herkes aç kalmış hayvan mı paylaşıyor? Sen de git onları besle öyle paylaş. Herkes yandık bittik mi diyor? Sen de insanlığın 10 binlerce yıldır yaptığı gibi bir şeyler inşa et ve onu paylaş. Dediğim gibi hayat devam ediyor. Aman tüh öldük mahvolduk demekle o kanepede oturup tamamen bot dolmuş sosyal medya hesaplarında saatlerinizi tüketmekle bir yere varamazsınız. Ve yıllarınız kayıp gider. Gücünüzün yetmeyeceği şeyler için tasarlanmayı bırakın
ve elinizden ne geliyorsa iyilik için onu yaparak büyük ya da küçük fark etmez hayata bir değer katın. Bu devran hep böyle gitmeyecek arkadaşlar. Robotik ve yapay zeka ilerleyip uzay madenciliği bir normal haline gelince dünya çok farklı bir yere dönüşecek. Şu an bana göre insanlık kontrol hırsıyla yaşayacağı son dönemlerde yaşıyor. Ve bunun da acı sonuçlarıyla yüzleşeceğiz. Ama sonrasında ben yeni ve daha adi bir şafağın doğacağına ve bu barbar ideolojilerin de yok olup gideceğine cidden inanıyorum. Evet, her açıdan garip bir çağa denk geldik. Ama hayatta fırsatlarla dolu. Ve sakın unutmayın, siz bu sistemin içine ne kadar girerseniz size o kadar çok ulaşabilirler. O yüzden hayatınızı tamamen birilerinin manipüle ettiği sanal dünyadan ibaret kurmayın. Dışarıda gerçek hayat binlerce yıldır devam ettiği gibi devam etmekte. Bu güzelliklerin ve hayatta olduğunuz anın tadını çıkarın. Bu videoyu ansiyeteniz tetiklensin diye yapmadım. Sadece acı bir gerçeği görün ve sizi yönlendirmelerine izin vermeyin diye yaptım. Çünkü siz bu oyunu oynamaya devam ettikçe, Twitter'da botlarla kapıştıkça, kötü haberlerin içinde boğulup, dünyada hiç iyi insan ve iyi bir olay kalmamış gibi düşündükçe, bu sistemi kuranlar kazanmaya ve sizi kontrol etmeye devam edecekler. O yüzden bu cendereden elinizden geldiğince çıkın ve yine tıpkı onların yaptığı gibi teknolojinin ve bilimin nimetlerinden yararlanarak kendi yolunuzu güzel bir şekilde çizin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.